Dünyanın en büyük kapalı su kütlesi olan Hazar Denizi, geri dönüşü zor bir çevresel felaketin eşiğinde mi? Hızla düşen su seviyesi bölgesel güç dengelerini tedirgin ediyor. Petrol ve doğalgaz altyapısı tehdit altında. Bu sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda bir ekoloji ve halk sağlığı sorunu. Uydulardan bile fark edilen bu değişim yeni bir Aral felaketinin habercisi mi? Bu içerikte sadece ekolojik tehlikeyi değil, siyasi gerilimleri de mercek altına alacağız. Peki bu büyük su kütlesine neden göl değil de deniz deniyor? Rusya neden Hazar üzerindeki kontrolü artırmak istiyor? Ve en önemlisi, Hazar Denizi de Aral Gölü gibi tarihe mi karışacak? Bu soruların cevabına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hazar Denizi yıllardır göl mü deniz mi tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Dünyanın en büyük iç su kütlesi olan Hazar 5 ülkeyle komşudur. Azerbaycan, Rusya, İran, Kazakistan ve Türkmenistan. Yaklaşık 1200 kilometre uzunluğunda 392 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor. En derin noktası ise 1025 metredir ve bu çukur Lenkeran Çukuru olarak bilinir. Coğrafi açıdan bakıldığında Hazar Denizi aslında dünya okyanusuyla doğrudan bağlantısı olmayan kapalı bir su kütlesidir. Yani doğal yollarla hiçbir denize veya okyanusa açılamaz. Ancak Volga-Don ve Volga-Baltık kanalları aracılığıyla yapay olarak Karadeniz, Baltık ve hatta Beyaz Deniz'e bağlantı sağlayabiliyor. Bu kanallar sayesinde Hazar Denizi dolaylı olarak dünya deniz sistemine entegre olmuş gibi görünse de bu bağlantı doğal değil, insan yapımıdır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, bir su kütlesinin deniz sayılması için doğrudan dünya okyanuslarına açılıyor olmasını şart koşuyor. Eğer bu bağlantı başka bir deniz aracılığıyla kuruluyorsa o zaman yarı kapalı deniz. Eğer doğal olmayan dar geçitlerle sağlanıyorsa bu durumda kapalı deniz statüsüne girer. Hazar Denizi'nin hiçbir doğal çıkışı olmadığı için teknik olarak göl sayılması gerektiği yönünde güçlü bir görüş vardır. Özellikle Azerbaycan Hazar'ı sınır gölü olarak tanımlıyor. Bu görüş Hazar'ın her kıyı devleti arasında eşit şekilde ulusal sektörlere bölünmesini savunur. Böylece her ülke sadece kendi sektöründe kaynak arayabilir, askeri faaliyet yürütebilir ya da deniz trafiğini kontrol edebilir. Ancak Rusya bu görüşe karşı çıkıyor. Neden mi? Bir sonraki başlıkta. Rusya, Hazar Denizi'nin bir göl olarak tanımlanmasına şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü eğer Hazar göl olarak kabul edilirse o zaman uluslararası hukuk gereği Hazar'ı dünya denizlerine bağlayan Volga-Don ve Volga-Baltık gibi yapay kanalların da uluslararası su yolu olarak tanınması gerekir. Özellikle de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında kapalı ya da yarı kapalı göller üzerinde tüm kıyıdaş ülkelerin eşit söz hakkı oluşur. Bu durumda Hazar'ı Karadeniz'e ve Baltık'a bağlayan Volga-Don ve Volga-Baltık gibi yapay su yolları sadece Rusya'nın değil, diğer ülkelerin de kullanımına açılmak zorunda kalır. Rusya Hazar Denizi'ni aynı zamanda askeri bir üs gibi kullanıyor. Hazar filosu Moskova'nın bölgede en önemli güç aracıdır. Eğer Hazar göl sayılırsa askeri varlıkların sınırlandırılması gerekecek. Hazar Denizi çok zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip. Eğer Hazar bir göl olarak kabul edilirse göl hukukuna göre ortak kullanım ilkesi geçerli olur. Yani denizin tamamı üzerindeki doğal kaynaklar kıyıdaş ülkeler arasında eşit olarak bölüştürülmek zorunda. Ancak Hazar deniz olarak kabul edilirse her ülke sadece kendi kıyı şeridindeki sektör üzerinde egemenlik kurabilir. Bu da Rusya'ya büyük avantaj sağlar. İşte bu yüzden Rusya Hazar'ın kapalı bir deniz olduğunu savunuyor. Tüm bu karmaşanın içinde bir de dikkat çekici bir soru daha var. Hazar Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan bu efsanevi su yolları kimin projesiydi? Tarih kitaplarında adı Sovyetlerle anılsa da Hazar Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan Volga-Don kanalının ilk fikir babası aslında Osmanlı'ydı. Hem de 16. yüzyılda. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemlerden biri olan muhteşem yüzyılda sadece Süveyş kanalı değil, aynı zamanda Hazar Denizi'ni Karadeniz'e bağlayacak devasa bir su yolu projesi de gündemdeydi. Volga-Don kanalı. Bu stratejik kanal fikrini ilk ortaya atanlardan biri Osmanlı'nın zeki ve ileri görüşlü sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa'ydı. 1560'lı yıllarda hazırlanan projeye göre Don ve Volga nehirleri bir kanalla birleştirilecek. Böylece Osmanlı, Türkistan'la doğrudan su yoluyla bağlantı kuracaktı.
Bu sadece ticari değil, aynı zamanda askeri ve stratejik anlamda da büyük bir atılım olacaktı. Çünkü kuzeyden gelen Rus yayılması özellikle korkunç Ivan döneminde Don Volga havzasında hızla ilerliyordu. Kazan ve Ejderhan şehirleri işgal edilmişti. Ejderhan'ın Rusya'nın eline geçmesi Osmanlı için Türkistan'la olan bağların kopması anlamına geliyordu. İlk arazi incelemeleri yapıldı. Sonuçlar olumluydu. Teknik olarak bu kanal mümkündü. Ancak Kırım Hanı Giray bu projeye karşı çıktı. Çünkü kanalın açılması halinde Kırım Hanlığı'nın Karadeniz'deki jeopolitik önemi azalacaktı. Artık Kırım bir Osmanlı vilayeti gibi arka planda kalacaktı. Proje bu sebeple rafa kalktı. Aradan yaklaşık 130 yıl geçti. Rusya 1696'da Azak seferiyle Azak kıyılarına ulaştı. İşte bu noktada 1. Petro Volga-Don kanalı projesini tekrar gündeme aldı. Kaynaklara göre 1. Petro bu toprakları gezerken Osmanlı'nın geçmişte başlattığı ama yarım bıraktığı kanalın kalıntılarını gördü ve bunun üzerine projeyi tekrar canlandırma emri verdi. Petro için bu kanal sadece ekonomik değil, askeri strateji açısından da hayatiydi. Rusya'nın iç bölgelerinden Azak Denizi'ne ve Karadeniz'e kesintisiz ulaşım sağlanacaktı. Ancak proje çok zorluydu ve Petro döneminde de tamamlanamadı. Volga-Don kanalının inşası ancak Stalin döneminde 1948-1952 yılları arasında mümkün oldu. Fakat bu başarı büyük bir bedelle geldi. Kanal Alman savaşı esirleri, Türkistan'dan getirilen Türk savaş esirleri ve mahkumların zorla çalıştırılmasıyla inşa edildi. 1952'de kanal tamamlandı ve Lenin'in adı verildi. Böylece Hazar, Karadeniz, Azak, Baltık ve Beyaz denizler tek bir su yolu sistemiyle bağlanmış oldu. Sovyetler bu dev projeyi kendi başarıları olarak duyurdular. Ancak Osmanlı'nın daha 16. yüzyılda bu fikri geliştirmiş olması ne yazık ki göz ardı edilen büyük bir gerçek. Hazar Denizi ile ilgili ilk uluslararası belgeler 18 ve 19. yüzyıllarda imzalanan Petersburg, Reşt, Gülistan ve Türkmençay anlaşmalarıdır. Bu anlaşmaların ortak özelliği Rusya İmparatorluğu'na Hazar'da büyük ayrıcalıklar tanımış olmaları. Ancak bu belgelerde Hazar'ın yasal statüsü diye net bir kavram yer almaz. Durum 20. yüzyılda biraz daha netleşmeye başladı. 1921 yılında Moskova'da İran'la Sovyetler Birliği arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın 3. maddesiyle Rusya ile İran arasında Hazar üzerindeki sınır korunmuş ve su sınırı olarak kabul edilmiş. 1935 ve 1940 yıllarında imzalanan ek anlaşmalar da Hazar Denizi'nin bir tür Sovyet-İran denizi olduğunu teyit etti. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra işler karıştı. Çünkü artık Hazar'a sadece İran ve Rusya değil, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan da kıyıdaş olmuştu. Bu durumda denizi 5 ülke paylaşmak zorundaydı ve yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. 1992'den itibaren bu 5 ülke Hazar Denizi'nin yasal statüsünü netleştirmek için ikili ve çok taraflı toplantılar yapmaya başladı. Ancak her ülke bu konuya kendi çıkarlarına göre farklı yaklaştı. Kimi deniz statüsünü savundu, kimi ise göl olarak tanımlanmasını istedi. İran, Hazar'ın eşit olarak 5 parçaya bölünmesini, yani her ülkeye %20'lik pay düşmesini savundu. Ancak bu görüş özellikle Azerbaycan tarafından desteklenmedi. Çünkü Azerbaycan denizin büyük kısmına hakim durumdaydı ve petrol, gaz rezervlerinin çoğu kendi sektöründe kalıyordu. Bu belirsizlik ortamında İran zaman zaman sınırın net olmamasından yararlanarak Azerbaycan'la anlaşmalı çalışan Exxon, BP gibi batılı şirketleri askeri tatbikatlarla tehdit etti. Tarihi bir adım 12 Ağustos 2018'de Kazakistan'ın Akdağ şehrinde atıldı. Hazar'a kıyıdaş 5 ülkenin liderleri bir araya gelerek Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne dair sözleşmeyi imzaladılar. Sözleşme öncesi dönemde Hazar Denizi'nin tam statüsü belirsiz olduğu için deniz tabanından boru hattı döşenmesi büyük tartışma konusuydu. Özellikle Rusya ve İran çevre gerekçesiyle bu projelere karşı çıkıyorlardı. Ancak aslında bu tutumun arkasında siyasi ve ekonomik nedenler vardı. Rusya enerji projelerinin kendi toprakları üzerinden geçmesini istiyor ve Hazar'daki alternatif güzergahlara izin vermek istemiyordu. Fakat 2018'de imzalanan anlaşmayla bu engel büyük ölçüde aşıldı. Özellikle Azerbaycan, Hazar'daki enerji kaynaklarını daha özgürce Batı pazarlarına ulaştırma imkanı kazandı. Hazar Denizi'ne 900 kilometrelik kıyısı olan İran, bu bölgede en sert ve katı tutuma sahip ülkelerden biri. Yani mesele sadece denizden alacağı pay değil. Aslında mesele bölgedeki Batı etkisinin sınırlama arzusu. Yeni dönemle birlikte herkes sınırını yeniden çizmeye çalışırken İran ortaya bir iddia attı.
Deniz 5 eşit parçaya ayrılsın, herkes %20 pay alsın. Ancak uluslararası deniz hukukuna göre sınırlar ortanca çizgi üzerinden belirlenir ve bu hesapla İran'ın payı en fazla %14 oluyor. İran, Hazar'daki enerji kaynaklarının Azerbaycan gibi ülkeler tarafından kullanılmasını istemiyor. İran, Basra Körfezi'nde zengin petrol yataklarına sahip, ancak Hazar'da da söz sahibi olmak istiyor. Sorun şu ki %14'lük payı yetmiyor. Daha fazlasını istiyor ama alamıyor. İran, Azerbaycan'ın Hazar'da güçlenmesini, küresel enerji projelerinin merkezi haline gelmesini istemiyor. Çünkü bu güçlenme sadece ekonomik değil, siyasi ve kültürel olarak da İran'ın içini rahatsız ediyor. İran'da milyonlarca Güney Azerbaycan Türk'ü yaşıyor ve İran güçlü bir Azerbaycan'ın bu insanlara ilham vereceğinden korkuyor. Bu nedenle Azerbaycan'ın Batı ile ortak projeler yapmasından rahatsız oluyor. İran, dünya doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %14'üne sahip, ancak bu büyük rezervlerin neredeyse tamamı karada bulunuyor. Hazar Denizi'ndeki payı ise oldukça küçük. Uzmanlara göre İran'ın Hazar'daki petrol rezervi yaklaşık 1 milyar varil. Fakat bu petrolü çıkarmak kolay değil. Çünkü bu alanlar çok derin sularda yer alıyor ve İran'ın elinde henüz bu kadar derinlikte sondaj yapılacak gelişmiş teknolojik ekipmanlar yok. Ayrıca yeterli yatırım da yapılmış değil. Bu yüzden Hazar'daki rezervler teorik olarak var ama pratikte kullanılamıyor. Buna rağmen İran, Hazar'daki Sardare Jangal adlı bir enerji sahasına büyük önem veriyor. Bu saha Gilan eyaletinde İran kıyılarının sonuna yakın bir noktada yer alıyor ve 2002 yılında İranlı jeologlar tarafından keşfedildi. Sahanın işletmecisi KEPCO'ya göre burada 1,4 trilyon metreküp doğal gaz bulunuyor. Ancak bazı yabancı uzmanlar bu rakamın abartılı olduğunu düşünüyor. Kısacası İran, Hazar'da ciddi bir enerji gücüne sahip değil. Kazakistan, Hazar Denizi'nin kuzeydoğu kıyılarında yer alan geniş enerji sahalarına sahip. Bu ülkenin Hazar bölgesindeki petrol rezervlerinin 9 ila 17 milyar varil arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da Kazakistan'ı dünya ülkeleri arasında en fazla petrol rezervlerine sahip ilk 20 ülke arasına sokmakta. Kazakistan'ın en bilinen ve en büyük enerji sahaları Tengiz, Kaşagan ve Karaçaganak sahalarıdır. Bu sahalar arasında en öne çıkanı ise Tengiz. Tengiz, dünyanın en büyük ilk 10 petrol sahası arasında yer alıyor ve potansiyel rezerv miktarı bakımından 6. sırada. 1979 yılında keşfedilen bu sahada 1988 yılından beri üretim yapılıyor. 2013 yılı itibariyle Tengiz sahası Hazar Denizi'ndeki en büyük petrol üretim alanı haline geldi. Kazakistan genel olarak yılda ortalama 90 milyon tonun üzerinde petrol üretmekte. Azerbaycan da Hazar Denizi'nde oldukça geniş enerji sahalarına sahip. Bu kaynakların büyük bir kısmı Azerbaycan sektöründe yer alıyor ve uluslararası enerji şirketlerinin katılımıyla işletilmekte. Azerbaycan sektöründe toplam 78.800 kilometrekarelik bir alan var ve bu alanın 64.000 kilometrekarelik kısmında potansiyel petrol ve doğalgaz rezervleri bulunuyor. Azerbaycan'ın en büyük doğalgaz sahası ise Şah Deniz. Azerbaycanlı jeologlar tarafından 1954 yılında keşfedilmiş olsa da Sovyetler Birliği döneminde üretimin maliyetli olması nedeniyle burada sondaj yapılamadı. Ancak bağımsızlık sonrasında 1999 yılında yapılan yatırımlar sayesinde bu saha işletilmeye başlandı. Şah Deniz sahası İngiliz enerji şirketi BP tarafından şirket tarihinin en büyük doğalgaz sahası olarak tanımlanıyor. Bu saha Azerbaycan'ın enerji ihracatında merkez konumunda. Şah Deniz sahasında çıkarılan doğalgaz önce Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı ile Türkiye'ye taşındı. Bu hat 2006 yılında tamamlanan birinci aşama üretim için yapılmıştı. Daha sonra Şah Deniz 2 aşamasıyla hattın kapasitesi artırıldı ve bu hat Güney Gaz Koridoru projesinin parçası haline geldi. Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan'dan çıkan gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayan büyük bir proje. Bu projeye ayrıca Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı gibi yeni hatlar da eklenmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Hazar Denizi bölgesindeki enerji rezervleri dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın rezervlerinin yaklaşık 3'te 2'si kadar büyük. Bu da Hazar Denizi'nin sadece bölgesel değil, küresel enerji dengeleri açısından da stratejik bir merkezi haline getiriyor. Hazar Denizi sadece enerji kaynaklarıyla değil, aynı zamanda bulunduğu stratejik konum nedeniyle de ABD için büyük önem taşıyor. ABD dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve 3. büyük üreticisi olmasına rağmen enerji güvenliği için dış kaynaklara da bağımlı. Bu yüzden Hazar bölgesi zengin petrol ve doğalgaz rezervleriyle Washington'un uzun yıllardır radarında. ABD'nin Hazar politikası 3 temel hedefe dayanıyor. Rusya'nın etkisini sınırlandırmak, Rusya, eski Sovyet Cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Kazakistan
Kazakistan ve Türkmenistan'ın petrol ve doğal gazını sadece kendi toprakları üzerinden dünya pazarına çıkarmak istiyor. Washington bu ülkelerin kaynaklarını farklı yollarla, yani Rusya'yı bypass eden boru hatlarıyla taşımalarını destekliyor. Böylece Rusya'nın bölgedeki siyasi etkisi zayıflamış oluyor. İkincisi, İran'ı dışarıda tutmak. ABD, İran'la uzun süredir siyasi gerilim içinde. Bu nedenle İran'ın Hazar Denizi üzerindeki etkisini de azaltmak istiyor. Özellikle doğal gaz ve petrolün İran topraklarından geçerek taşınmasına karşı çıkıyor. Bu yüzden İran'ı dışlayan projeleri destekliyor. Örneğin Türkmenistan doğal gazını Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a taşıyacak olan TAPU boru hattı ABD tarafından destekleniyor. Çünkü bu güzergah İran'ı tamamen dışarıda bırakıyor. Üçüncüsü, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek. ABD sadece kendi enerji güvenliği için değil, Avrupa'daki müttefiklerinin de Rusya'ya bağımlı kalmaması için Hazar'daki enerjiyi önemli görüyor. Hazar'dan çıkan petrol ve doğal gazın Rusya'yı dolanmadan batıya ulaşması, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından da kritik. Bu nedenle ABD alternatif boru hatlarının inşasını destekliyor. ABD bu hedefleri gerçekleştirmek için 1990'lı yıllardan itibaren bölgeye özel temsilciler atadı. Araştırma grupları kurdu ve enerji şirketleriyle işbirliği yaptı. Tüm bu çabaların arkasında sadece ekonomik değil, askeri ve siyasi hedefler de vardı. Çünkü Hazar Denizi'nin çevresi ABD'nin dünya çapında rekabet içinde olduğu 3 büyük rakip, Rusya, Çin ve İran'la doğrudan komşu bir bölge. Yani Hazar Denizi üzerinde söz sahibi olmak, bu 3 devlete karşı avantaj sağlamak anlamına geliyor. Sonuç olarak ABD'nin Hazar politikası enerji kaynaklarını kontrol etmenin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Washington hem jeopolitik olarak rakiplerini zayıflatmak hem de Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak amacıyla bu bölgeye büyük önem veriyor. Çin hızla büyüyen bir ekonomiye sahip. İşte tam bu noktada Hazar Denizi ve çevresindeki ülkeler Çin için çok önemli hale geliyor. Çin'in Hazar bölgesine olan ilgisi sadece enerjiyle sınırlı değil. Aynı zamanda jeopolitik, yani bölgedeki güç dengeleriyle de yakından ilgili. Doğu Türkistan etnik olarak Türkistan halklarına yakın bir bölge. Burada yaşayan Uygur Türkleri Çin'in yıllardır bastırmaya çalıştığı bir bağımsızlık mücadelesi yürütüyor. Bu nedenle Çin, Hazar çevresindeki ülkelerle, özellikle Kazakistan, Türkmenistan'la yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor. Çünkü bu ülkeler hem enerji bakımından zengin hem de Çin'in batı sınırına yakın. 2002 yılında Çin enerji stratejisini değiştirdi ve çıkma stratejisi adı altında bir politika geliştirdi. Bu stratejiyle Çin dış ülkelerden doğrudan petrol ve doğal gaz almaya, bu ülkelerde keşif ve üretim projelerine katılmaya ve kendisine uzanan boru hatları inşa etmeye başladı. Bu stratejinin temel amacı enerji kaynaklarını güvenli ve kesintisiz şekilde ülkeye ulaştırmaktı. Çin'in Hazar bölgesine ilgisinin artmasında bir diğer neden de ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde giderek daha aktif hale gelmesidir. Çin, ABD'nin bölgede askeri ve siyasi olarak çevresini kuşattığını düşünüyor. Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi ABD müttefikleriyle çevrili olan Çin, bu baskıya karşı daha güvenli karayolları arıyor. Deniz yolları, özellikle de ABD kontrolündeki Malakka Boğazı, Çin için kırılgan bir güzergah. Eğer bu yol kapanırsa Çin büyük enerji sıkıntısı yaşayabilir. Bu yüzden karayoluyla enerji taşıyabileceği Hazar bölgesi ve Orta Asya ülkeleri Çin için güvenli bir alternatif. Bu bağlamda Çin, tek kuşak tek yol, İpek Yolu projesiyle büyük bir ulaştırma ve enerji ağı kurmaya çalışıyor. Bu ağ Çin'den başlayarak Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar uzanıyor. Böylece Çin hem enerjiye hem de Avrupa pazarına daha doğrudan ulaşmayı hedefliyor. Bugün Çin, Hazar bölgesine ciddi yatırımlar yapıyor. Özellikle Kazakistan ve Türkmenistan'daki enerji projelerinde önemli bir paya sahip. Hazar Denizi ve çevresi bu nedenlerle Çin için sadece bir enerji deposu değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve stratejik bir fırsat alanı haline gelmiş durumda. Bu nedenle Çin bölgedeki varlığını artırmak için yatırımlarına ve işbirliklerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye uzun yıllardır enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke. Doğal gaz ve petrol ihtiyacının büyük bölümünü ithal ederek karşılıyor. Bu nedenle hem enerji güvenliğini sağlamak hem de bu kaynakları daha ucuza ve güvenli şekilde temin etmek Türkiye için hayati önem taşıyor. Tam da bu noktada Hazar bölgesi Türkiye'nin dış politikasında özel bir yere sahip. Hazar Denizi çevresi dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervlerinden bazılarını barındırıyor. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkeler bu rezervlere sahip başlıca aktörler. Türkiye bu ülkelerin hidrokarbon kaynaklarını batıya taşıyacak en kısa ve en güvenli güzergah üzerinde
üzerinde bulunuyor. İşte bu nedenle Türkiye kendisini bir enerji koridoru olarak değil, artık doğrudan bir enerji merkezi olarak konumlandırmak istiyor. Yani sadece enerji taşıyan bir ülke değil, aynı zamanda bu enerjiyi kendi topraklarında toplayıp yönlendiren, fiyatlayan ve yöneten bir ülke olmayı hedefliyor. Türkiye bugün Azerbaycan gazının en büyük alıcılarından biri. Aynı zamanda bu gazın Avrupa'ya ulaştırıldığı TANAP gibi büyük projelerin merkezinde yer alıyor. Fakat Türkiye'nin asıl hedefi bu coğrafi avantajı daha da büyütmek ve Hazar Havzası'ndaki büyük doğal gazın geçiş noktası haline gelmek. Burada Zengezur koridoru devreye giriyor. Bu koridor açıldığında Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan bir kara bağlantısı sağlanmış olacak. Yani Türkiye Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a ve oradan Orta Asya'ya doğrudan ulaşabilecek. Hazar bölgesinden gelen petrol ve doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha kolay taşınabilecek. Türkiye Hazar gazının ana geçiş güzergahı haline gelirse bu hem ekonomik hem de jeopolitik gücünü artırır. Zengezur koridoru açıldığında İran'ın bugüne kadar sunduğu transit yolları bypass edilmiş olacak. Bu da Türkiye'yi vazgeçilmez bir köprü haline getiriyor. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna Savaşı sonrası zayıflayan enerji etkisini Türkiye lehine değiştirecek bir gelişme. Zengezur koridoru sadece Türkiye-Azerbaycan hattı açısından değil, tüm Hazar coğrafyası ve Avrupa için de önemli bir proje. Avrupa Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu da Hazar gazına olan ilgiyi artırıyor. Türkiye bu noktada hem üretici Hazar ülkeleriyle hem de tüketici Avrupa arasında vazgeçilmez bir köprüye dönüşüyor. Son yıllarda küresel ısınma dünya genelinde deniz seviyelerini yükseltirken Hazar Denizi çok daha farklı ve tehlikeli bir sorunla karşı karşıya. Kuruma tehlikesi. Bu tablo bize Aral Denizi ve Urmiye Gölü'nün acı sonunu hatırlatıyor. Peki dünyanın en büyük gölü olan Hazar da aynı yola mı girdi? Aral yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük göllerinden biriydi. Ancak 1960'lardan itibaren bu göle su taşıyan Sırderya ve Amuderya nehirlerinin yönü tarım için sulama kanallarına çevrildi. Bu müdahale gölün hızla küçülmesine yol açtı. Bugün Aral'ın yerinde tuzla kaplı çorak bir çöl bulunuyor. Urmiye dünyanın ikinci büyük tuzlu gölü olup Güney Azerbaycan ve İran'ın en büyük gölüdür. İran 2010'dan bu yana bölgedeki kitlesel protestolara ve hatta küresel çevre örgütlerinin uyarılarına rağmen gölün kurutulmasında ısrar ediyor. Gölün kurumasının yol açtığı çevre felaketi bölgedeki Türk nüfusunun göçünün hızlanmasına neden olabilir. Dünyanın en büyük kapalı su havzası olan Hazar Denizi de benzer bir süreçten geçiyor. Küresel ısınma nedeniyle yağışların azalması ve artan buharlaşma Hazar'ın su seviyesini ciddi oranda düşürüyor. Yapılan bilimsel tahminlere göre bu 100 yıl içinde Hazar'ın toplam alanı %23 ile %34 arasında küçülebilir. Bu değişimden en çok etkilenecek bölge ise Hazar'ın kuzey kesimi. Bu bölge sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda çevresel açıdan da büyük önem taşıyor. Çünkü Hazar fokları gibi nadir canlı türlerinin yaşam alanları burada bulunuyor. Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29 kapsamında Hazar Denizi'nin durumu en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Konferansta Hazar'ın korunması için bölgesel işbirliği çağrıları yapıldı ve uluslararası destek mekanizmalarının kurulması gerektiği belirtildi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hazar'ın da akıbeti Aral gibi mi olur? Dünyanın en büyük kapalı su kütlesi olan Hazar Denizi geri dönüşü zor bir çevresel felaketin eşiğinde mi? Hızla düşen su seviyesi bölgesel güç dengelerini tedirgin ediyor. Petrol ve doğalgaz altyapısı tehdit altında. Bu sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda